Farklı yağmurlar oluşan iki icebergmiş. Soldaki daha yeni olan, sağdaki de daha böyle taşın toprağın olduğu eskilerden kalan bir iceberg olduğunu söyledi. Çok mantıklı gelmedi dedi ama tabii ben de bir iceberg uzmanı değilim. Biz sadece şu anda manzaranın tadını çıkarıyoruz yani. Ya güneş de çıktı, inanılmaz güzel oldu ya. Tam çıkmadı tabii, güneş bu kadar çıkıyor burada. Bu arada etrafta gördüğünüz dağlarda küçük çalılar var. Bazı yerlerde hiçbir şey yok. Biz bunu uçarken fark ettik. Yani Buenos Aires'ten yaklaşık buraya 3 saat falan uçtuk. Çaprazlamasına kıyı boyunca uçtuk. İlk 1 saat falan uyuduk. Ondan sonra ben 2 saat yatmadım. 2-2,5 saat yatmadım. Ve aşağıya baktım, hatta çekimler de yaptım. Belki buraya da koyarız. Bütün toprak bu şekilde çorak. Hiçbir şeye yetişmiyor. Yerleşim yok. Ya Patagonya çok ilginç bir yermiş ya. Dünyanın arazisi yani ve yerleşim yok. Ağaç yok. Bitki örtüsü yok. Yetişmiyor muhtemelen. Gördüğünüz her yer yüksek dağlar. Şu şekilde arkadaki gibi çıplak. Alçak olan yerlerse bu şekilde küçük çalılar, otlar, başka hiçbir şey yok araziler. Deniz kenarı bile yani 0 metre yükseklik ama orada bile hiçbir şey yetişmiyor. Yani yağmur da mı yağmıyor, nasıl oluyor anlamış değilim yani. Doğu kıyısında Arjantin'in. Çok ilginç geldi bana yani. Gördüğünüz gibi insanlar da bu keyifli atmosferin, keyifli manzaranın tadını çıkarıyorlar. Herkes fotoğraf çekiniyor, etrafına bakınıyor. Farklı farklı botlar da var, farklı turlar da var tabi, buraya gelen sadece bir tane yok. Ve farklı buzullara, daha doğrusu aynı buzulun farklı koluna, Arjantin Gölü üzerindeki farklı kollara dağılan buzullara giden turlar da var. Bizim seçtiğimiz tur Uppsala ve Spagazi buzuluna gidiyor. Giderken de bu yollardaki küçük icebergleri bize gösteriyor. Ama dediğim gibi başka buzulun başka kollarına giden turlar da var. Ama hepsi aynı buzul. O bahsettiğim en büyük 350 kilometre, yaklaşık 350 kilometre boyunca kuzey-güney hattında, Şili-Arjantin hattı boyunca Ant Dağları'nın tepesinde uzanan buzullar. Uzakta görünen dev buzul Uppsala buzulu. Daha fazla yaklaşmamıza izin vermiyormuş maalesef Natural Park. Çünkü daha önce burada bir buzul erimesi olmuş ve çok yüksek oranda dalga yaratmış. Çok ciddi bir safety riski var dediler. Yaklaşık 15 yıl önce olmuş. Ya bu kadar şey yapabiliriz. Zoomlarım görürüz ama buradan bile görüldüğü kadarıyla dev gibi bir şey. Yani bu Ant Dağları'nın tepesine kadar uzanan bir buzul göle dayanıyor. Sağ taraftan ve sol taraftan 2 adet uzantıyla beraber dağın tepesinden. Bu buradaki en büyük buzul ama maalesef bu kadar yakınlaşabiliyoruz. Şimdi başka bir buzla doğru gideceğiz. Çok etkileyici. Ben bu kadar etkileneceğimi, bu kadar seveceğimi düşünmemiştim bu tura katılırken yani. Evet, hareket ettik, gidiyoruz diğer buzula. Iceberg'den bir buz. Bu da Demet. Şaşkınlığını gizleyemiyor. Kimse şaşkınlığını gizleyemiyor. Lezzetli. Çok güzelmiş ama soğuk. Evet, önce desenini göstereyim. Şöyle kristalimsi bir yapı var. Ben direkt içmeye giriştim. Ant Dağları'nın buzulu. Karla karışık bir yağmur başladı. Orada da bir buzul var. Çok büyük değil ama o buzul nehri de besliyor. Orada bir de nehir var. Görüyorsunuz, o nehir de gölü besliyor. Bu buzul da Büyük Okyanus'tan gelen yağmurlarla besleniyor. Müthiş bir ekoloji var burada. Turumuzda Spagazi buzulunda durduk. Şöyle göstereyim, daha yakına da gideceğiz. Şu an burada bir restoranda yemek yiyeceğiz. Gerçekten inanılmaz. Zaten bütün turistler de, buradaki herkes de amazing deyip duruyor. Karla karışık yağmur gibi bir şey yağıyor şu anda burada da. Şöyle bir görüntü eşliğinde birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Ya hiç böyle bir yere geleceğimi hayal etmemiştim ya. Hiç turu alırken hiç böyle bir şey düşünmemiştim yani. Görsellere falan bakmıştık ama o görseller bu kadar etkilememişti. Canlısı çok daha başkaymış ya. Kocaman buzullar dağların tepelerinden geliyor. Çok etkileyici gerçekten. Yani hiç bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Herkes de benimle aynı fikirde, dediğim gibi. Herkes inanılmaz etkilenmiş durumda şu görsellerden. Bu görüntüden ve bu turdan. İyi ki Arjantin'e gelmiş ve iyi ki sadece Buenos Aires'te kalmamışız. Şu an bunu diyebiliyorum yani. İyi ki Patagonya'ya ya da El Calafate'de gelip böyle bir tur satın almışız. Buraları görmek süper bir tecrübe. İşte kaptan kulübünün aslında bir avantajı da bu. Yemeğinizi, siparişinizi gemide veriyorsunuz. Yerseniz, yemek isterseniz tabii ki, ama onun parasını önden veriyorsunuz tabii ki, yiyeceğim diye. Biz ne verdik? Lama benzeri Arjantin'in Patagonya bölgesine özel olan guanaco diye bir hayvan var. Ondan yapılan bir gulaş. Onun etine yapılan bir gulaş ben sipariş ettim. Demet de aynısının kuzu etine olan gulaşını tercih etti. Şimdi burada beraber yiyeceğiz. Dediğim gibi avantaj olan bu. Önden sipariş verdiğiniz için öncelikli olarak yemeğiniz geliyor. Ondan sonra da şu eşsiz, şöyle göstereyim,
Yani süper bir manzara eşliğinde bu yemeği yiyorsunuz ve yemeği yedikten sonra da burada yaklaşık bir saatiniz falan var. Buraları gezip Çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. güzel fotoğraflar çekinip Buzula Glacier'e İspanyolcasıyla daha da yaklaşma şansın oluyor. 300 metreye kadar gidiyormuş. En yakın yer 300 metreymiş. Oraya daha yakınlaşma şansı var ama şu karşıda da buzul var. Yani yemekten sonra çekeriz. Her yer buzul. Güneş çıkınca apayrı bir şey oluyor gerçekten. Şimdi yemeği yiyelim. Ondan sonra tekrar dışarıya manzarayı çekmeye devam ederiz. Şu anda Spegazzini buzulunu görüyoruz. Oradan başlıyor şöyle bütün dağlar boyunca şu arkaya doğru uzanıyor. Çok büyük bir buzul. Yaklaşık 135 metrelik buz duvarları var bu buzulun içinde. Bu buzul aslında büyük buzul olan Campos de Hielo de Sur'un bir parçası. Güney Patagonya'da yer alan bu buzulun bir parçası. Bu buzulu da Patagonya bölgesindeki iki ülke Şili ve Arjantin paylaşıyor. Bu buzulun %80'i Şili tarafında, %20'si ise Arjantin tarafında yer alıyor. Biz şu anda Arjantin tarafındaki olan buzulları geziyoruz. Arjantin göl üzerinde botla geziyoruz. Burası doğa harikası yerler. Çok etkiledi bizi. Güzel manzaralar gördük. Şimdi gezimize devam edeceğiz. Şuradan direkt buharlaşma olduğunu görebiliyorsunuz. O bölge biraz daha sıcakmış. Yeraltı suları dolayısıyla oradan direkt olarak zaten karların da tutmadığını, buzulun o bölgede tutunamadığını görüyorsunuz. O bölgeden özellikle gölü besleyen nehirler olduğunu da görebiliyorsunuz. Direkt olarak buzdan buharlaşma da görebiliyorsunuz. Gerçekten doğa harikası bir yer ya. Patagonya bölgesi Campos de Hielo buzulundayız. Arjantin tarafındayız ve turumuza devam ediyoruz. Eksik verdiğim bilgiyi düzeltmek istiyorum. Daha önce dedim burası büyüyen ender buzullardan, yani buz kütlesini artan ender buzullardan, ama bu Şili tarafı için geçerli. Arjantin tarafındaki buzul kütleleri eriyor. Şili tarafındaki buzul kütleleri ise Büyük Okyanus tarafından gelen yağmurların Ant dağlarına bıraktığı yağışlar sebebiyle ve bunların donmasından dolayı buzul kütlesini artırıyor. Fakat Arjantin tarafı biraz daha fazla ısındığı için Şili tarafına göre Arjantin tarafında buzul kütleleri eriyor. Arjantin Gölü üzerinde seferimizi devam ettirelim. Şimdi tekneye binmeye gidiyoruz. No, at the national park. I mean, how was the temperature? How was The it? temperature around, I think around 0 grados, Zero? maybe below 0, 20. Yeah. Okay, minus 20. Minus. Yeah. Wow. Evet. Şu anda yaz olduğunu tekrar hatırlatalım. Şu anda buranın Haziranı ve ona rağmen işte montla bereyle falan geziyoruz. Buranın kışında, ocağında, Şubat'ında eksi 20 dereceye kadar sıcaklık mı denir artık ona, soğukluk mu denir? Eksi 20 dereceye kadar olan sıcaklık ölçümleri yapılıyormuş. Bu arada Demet, beren de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Buranın beresi. Evet. Buranın koyunlarından. Patagonya koyunlarının yünlerini. Demet buranın etinden, sütünden ve yününden, her şeyden yararlandı. Sütlü kahve içti, koyunların etini yedi ve koyunların yününden de birer bere aldı. Gerçekten etinden, sütünden ve yününden, her şeyden yararlandı. Şimdi bizi teknemize gidiyoruz. Oradan tekrar göl üzerinde yol alacağız. Şu anda tekneye bindik. Yol almak için bekliyoruz. Geldiğimizde tamamıyla değdi. Kaptan kulübü aldığımızda da değdi. Çünkü yaklaşık 2 kat bir ücret ödedik. Ama yani rahatlık oldu. İlk bindik. Yemeklerimizi önden söyledik. Sipariş vermek zorunda kalmadık. Orada beklemek zorunda kalmadık. Manzarayla, doğayla vakit geçirmek için zaman satın almış olduk aslında. Kaptan kulüp olarak. Yani normalde yaklaşık 2 kişilik normal seyahat bileti 500 dolardı. Biz kaptan kulüp yemek ve içecek dahil, ne isterseniz bu arada içeceği, onlar dahil toplam 1000 dolar verdik 2 kişi. Yani 2 kat bir fiyat verdik. Ama tamamıyla değdi. Çünkü dediğim gibi aslında biz burayla, tekneyle, doğayla geçirmek için yer ve zaman satın almış olduk. Eğer durumunuz el verirse kesinlikle buraya gelin ve tekrar durumunuz el verirse kesinlikle kaptan kulübünü deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok rahat oluyor. Diğer taraf geminin alt katı, 2 katlı gemi. Bu biz üst kattayız kaptan kulübü olduğumuz için. Geminin üst tarafı kaptan kulübüne ait. Alt tarafı ise normal biletlere ait. Normal biletler daha kalabalık. Fotoğraf çekmek için daha çok sıra bekliyorsunuz. Ya da manzarayı görmek için daha çok sıra bekliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Daha az insan var. Biz 6 kişi dedik ama 6 kişiden fazla, yaklaşık şu an burası kaç? 20 kişi falan aşağı yukarı. Fazla değil. O da bize çok büyük bir avantaj sağladı. Tabii 6 kişi olsa daha büyük avantaj sağlardı ama 20 kişi de fena değilmiş. 23 saat yol geldik Miami'den buraya. 3 gün önce Bimini Adası'nda sahilde güneşleniyorduk. Denize giriyorduk, okyanusa giriyorduk. Bugün 3 gün sonra kazaklarımızla beraber, Demet'in beresiyle beraber Patagonya'da buzullardayız. Geldiğimize değdi mi? 23 saat yol geldik. Kesinlikle değdi. Çünkü böyle bir doğa harikası ben gerçekten beklemiyordum. Elazığ'dan bile güzel. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten Elazığ'dan bile güzel bir doğa harikası var burada. Elazığ'dan güzel daha manzaralar var burada. Fırat'tan, Peltek'ten daha güzel yerler var. O fotoğraftan sonra içeri gireceğiz.
Şu anda Spegazini buzulundan sadece 300 metre uzağındayız ve gerçekten o bahsedilen 130 metrelik buzul duvarlarını çok ciddi şekilde görebiliyoruz. Gerçekten dev gibiler. İnanılmaz büyük. Şu anda karla karışık yağmur yağıyor zaten. Yani burası Güney Amerika'nın en büyük bu Campos de Hielo buzulu komple Antlarların üzerinde uzanan Güney Amerika'nın en büyük tatlı su deposunu oluşturuyor. Büyüleyici bir büyüklük, büyüleyici bir görsel, büyüleyici bir manzara. Hava çok soğudu yine. Buzula yaklaştığımız için olabilir. Az önce yemek yediğimiz yerde bu kadar soğuk değildi. Fakat şu anda ciddi soğuk. Yani kelimeler kifayetsiz gerçekten şu anda karşısında. Yani hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Yani işte buz deyip geçiyordum aslında. Hafif de biraz da takılıyordum yani aldığımız sıra. Yani gerek var mıydı gibisinden ama tam anlamıyla geldiğimize, 23 saat yolculuk yaptığımıza, Miami'deki sıcaklığı, beachleri bıraktığımıza tam anlamıyla değdi diyebilirim yani. Süper bir tecrübe. Herhalde bir daha hiçbir zaman böyle bir şey göremeyiz ya. Sanmıyorum. Şimdi sizleri bu manzarayla yine baş başa bırakacağım. Dağların falan da yani hiçbir yerde ağaç yok da burada buzulun dibinde ağaç olması da çok ilginç yani. Sadece buradaki kolda, gölün bu kolunda birkaç tane ağaç var. Şöyle ormanlık alanlar, ufak da olsa koruluk alanlar falan var. Başka hiçbir yerde yok. Tamamen çorak arazi. Demek ki burada su var. Kayaların içinde ya da toprağın içinde bir yerde. O da çok ilginç. Kahve çok iyi geldi. Bebeğim bir Ben daha akşam- yemek yersin bence. Ben akşam acıkırım. Akşam karne asada var. Evet. Akşam dün pizza yedik. Bugün et yiyeceğiz. Öyle her gün pizza olmaz. Bugün et. Bunun yarısını gömeceğiz bugün. Evet yine güneş çıktı. Güneşli anda yakalamak istiyorum çünkü renkler değişiyor ışıkla beraber. Bu taraflar daha böyle yansıtıcı olduğunda güneş gözlüksüz durmak çok zor bu arada. Güneş gözlüklerini o yüzden takıyoruz çünkü bütün ışığı buz yansıtıyor. Güneş gözlüksüz durmak çok zor. Fotoğrafa çağrılıyorum ve gidiyorum. Ve artık bu buzuldan yol alıyoruz. Tekrar karaya çıkacağız. Tekrar geldiğimiz gibi iskeleye geri döneceğiz. Bence süper bir turdu. Yaklaşık 9'da başladı. Şu an saat 3. 6 saat sürüyor. İşte iki farklı buzulluğa götürdüler. Bir tane çok güzel bir buzdağı gösterdiler. Yolda da eğer farklı buzdağlarında ya da buzullarda durursak onları tekrar çekerim. Ama sanırım bu göl turu, bu tekne turu burada bitti. Şimdi artık bir yere çıkacağız. Akşam da gidelim güzel bir etimizi yiyelim diye düşünüyoruz. Ama önce otele gidip biraz dinlenmemiz lazım çünkü 23 saat uçtuk mu hala dinlenemedik. Yolculuğumuzda şöyle küçük minik buzullar ve buzdağları eşliğinde olacak. Şöyle göstereyim size. Eğer kayda da eğer bir tane görürsem tekrar çekerim. Ama çekmezsem akşam yemekte görüşmek üzere. Saat şu anda 8'e 10 var. 5 gibi hostele geldik. Dinlendik. Şimdi yemeğe çıkacağız. Güzel bir gündü. Şöyle şurayı bir toparlamak dedim. Şehir küçük. Genellikle kafelerden, insanların oturup vakit geçireceği yerlerden ve buzulları gezmek için ihtiyaçları olan sportif malzemeleri satan dükkanlardan, dondurmacılardan falan oluşuyor. Öyle küçük bir şehir ama buzullar harika. Buzullar içinde turlar var. Tur almak zorundasınız. Tursuz gidemiyorsunuz. Zaten Milli Park'a girişte ayrı bir ücret. Milli Park biletini de tur ücretlerini ayrıca ödüyorsunuz. Turlar genelde bot üzerinden gidiyor. Gölün farklı kanallarına dağılmış durumda buzullar. Bizim gittiğimiz turda 2 tane buzula gittik. Bir tanesi Uppsala buzulu, o en büyük buzullardan bir tanesi. Ona yaklaştırmadılar maalesef. O kanalın sadece başında tur attık ve uzaktan çektik. Çünkü giriş güvenlik sebebiyle Milli Park izin vermiyormuş. O yüzden giremedik. Daha önce çok büyük bir buzul düşmüş ve bir tsunami oluşmuş. Diğer buzul Spegazini buzuluna gittik. Onun bayağı yakınına gittik. Orada bir de yemek yedik. Güzel bir yemek yedik. Otur istersen. Biraz konuşalım sonra geçelim. Şöyle mikrofonu da çıkarayım. Spegazini buzuluna gittik. Ya onun bayağı yakınına gittik. Yemeğimizi de orada yedik. Orada kar yağdı. Güney Yarımküre'nin yazında kar gördük. Onu söyleyelim. Karla karışık bir yağmur vardı ve orası bayağı soğuktu. Buzula yakın olduğumuz yer yani o bölge inanılmaz soğuktu gerçekten. Evet, yaz tatili diye yola çıktık ama kara maruz kaldık yani kar yedik. Sonra da geldik zaten. Bir de gitmediğimiz bir tur daha var. Ona da Moreno buzulu diyorlar. Bizim gittiğimiz bu Spegazini buzulunun uzunluğu daha kısa bu Moreno buzuluna göre ama yüksekliği 130 metre civarında. Bu Moreno buzulunun da yüksekliği 60-70 metre civarında. Tabii çok daha geniş bir yüzey alanı varmış. Orada ufak da bir kara parçası var. O buzulda karaya çıkabiliyorsunuz. Buzula dokunabiliyorsunuz ve buzulun üstüne çıkıp trekking yapabiliyorsunuz. Böyle sizi birkaç yüz metre yürütüyorlar özel ekipmanlarla. Öyle bir şey var. O turu almadık. Burada insanlar onu da önerdi. Biz göreceğimizi gördük. Gerçekten inanılmaz manzaralar vardı. Biraz daha vaktimiz olsa o tur da yapılabilirdi ama şu anda o turu yapmadan geri döneceğiz. Ya bilmiyorum tabii hani kar seviyorsanız
seviyorsanız, kayak seviyorsanız, karda yürümeyi falan seviyorsanız, düşmeden yürüyebiliyorsanız öteki tarafta olabilir. Günümüz olsa değerlendirirdik, giderdik. En azından karaya çıkardık, dokunurduk. Üzerine çıkardım, yürürdüm ben. Severim öyle şeyleri. Ama günümüz yok. Yani 20 günde çok uzun mesafeler kat ediyoruz. Güney Amerika'nın bir ucundan bir ucuna. Evet, yani hatta Kuzey Amerika'dan geldik Evet. yani. Kuzey Amerika'nın San Luis Potosi'den başladık. Miami'ye gittik. Miami'den gemi turu attık. Oradan geldik. Uçakla Argentines El Calafete'ye girdik. Yani onun detaylarını da çıkartırız. Ne kadar kilometre yol yaptık, ne kadar saat yol yaptık bakarız. Ama günümüz kısıtlı olduğu için o Moreno buzulunun turunu almadık. Siz buraya bakarsanız muhtemelen o Moreno buzulunun turunu falan görürsünüz. Yolunuz Arjantin'e düşerse sadece Buenos Aires yapmayın. Mutlaka El Calafete'ye de uğrayın. Ve her mevsim, şu anda buranın yaz mevsimi, Güney Yarımküre'nin yaz mevsimi. Her mevsim o buzulları görme şansınız var. Bu aylarda bu buzulları ziyaret etmenin en güzel ayları. Çünkü kışın burası eksi 24, eksi 25 derece oluyor. Hatta göl donuyor. Bazı günlerde o zamanlar o turlar yapılmıyormuş. Bu mevsimde buranın yazında gelmek daha mantıklı. Bir de biz gelmeden önce de böyle Arjantin'le ilgili videolar izlemiştik. Buraya gelen gezginlerin de videolarına bakmıştık. Hiç buraya buzullara gelen olmamıştı. Biz gelmek istedik, hani şey diye düşündük, yani Arjantin'e kadar geleceğiz, bir daha ne zaman hani bir buzul görebiliriz ki, ne zaman bu kadar hani güneye inebiliriz diye öyle cesaret edip geldik ama iyi ki gelmişiz. Daha güneye de giderseniz Magellan Boğazı Antarktika ile Arjantin'i ayırıyor biliyorsunuz. Oraya da ateş toprakları diyorlar. Oralarda penguen görme turları falan da var ama artık o kadar vaktimiz yok. Bir daha yolumuz düşerse eğer Arjantin'e, bu sefer belki ateş topraklarına, Magellan Boğazı'na da uğrarız. Hadi yemek yiyelim, ben acıktım. Evet, ben de çok acıktım. Gidelim şimdi yarım kuzu yiyelim. Hadi görüşürüz. Şimdi size menüyü gösteriyorum. Hep Arjantin ucuz diyorlar ya. Şu Hacı abi içeride pişen kuzulardan. O söyledik, o 42.000 peso. Göster bakın nasıl pişmiş. Güzel pişmiş. Senin için iyi pişmiş evet. Salata, batata ve ekmek. Çok lezzetli, bayağı inciğinden pirzolasına kadar ortak bir böyle potpourri, yemek potpourrisi yapmışlar, onu göndermişler. Bayağı lezzetli, bayağı güzel. Ve tabağın son durumu. Cebelleştik, uğraştık ama başardık. Çok lezzetli ya. Her Arjantinli gibi bizim hostelimizin sahibi de futbol aşığı bir adam. Odalarına Arjantin milli futbol takımının numaralarına ve futbolcuların isimlerini vermişler. Şöyle Di Maria. Gönül isterdi ki Messi'de kalalım ama biz maalesef Messi'de kalamadık. Şurada 8 numara Acuna var. Bizim kaldığımız oda Otamendi'nin odası. Otamendi'ye verilen oda. Paredes var, Lautaro Martinez var. 22 numara. Romero var. Julian var. Biz Otamendi'deyiz. Hostelimiz böyle. 30 Aralık 2025 saat 11.30'a geliyor. Uçağımız 11.30'da kalkacak. El Calafete havalimanına indi. Biz de bineceğiz ve bu uçakla Buenos Aires'e gideceğiz. Arka tarafta yine Arjantin Gölü'nün turkuaz sularını görebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok güzeldi. Zaten daha arkada da Ant Dağları var. Ben buradan görüyorum, tepelerinde kar var. Arkası Şili. Çok güzeldi. Çok güzel bir yer. Çok beğendik. Buzullar çok hoşumuza gitti. Ama burası bu kadar. Buenos Aires'e geri dönüyoruz. Yılbaşını orada geçirip ondan sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz.